17 Ekim sabahından herkese selamlar dostlar. Yeni video ile karşınızdayım. Sabah 4'te marşa bastım. Bu kaçıncı gün? Çarşamba günü. Bugün Cuma. Çarşamba günü öğleden sonra Türkiye'den çıktım. Bu servisin ilk videosu bu olsun. Bir de küçük bir video yapmıştım. Hamza Beyli'nde hava yaptı benim artist. Dereceye kadar düştü hava sıcaklıkları. Yer yer biraz daha düşüyor. Don uyarısı falan veriyor araba. Bazı kesimlerde 6-7 derecelere kadar çıkıyor. Yükseklikle alakalı işte. Servis benim çarşı bayağı bir karışacak. Yüküm 20 ton. Kablo yüklü. Kablo ama farklı bir kablo. Bakır tel diyeyim. 2 tane T1'im var. 2 ülke boşaltma. Önce Çekya. İlk defa Çekya'ya yük boşaltacağım. Sonra mühür takılmayacak, sadece Çekya'da Polonya'nın T1'ine de işlem yaptıracağım. Kaşe vuruluyor. Tekrar mühür takmanıza gerek kalmıyor. Bir nevi sevk gibi bir şey oluyor Avrupa içi olduğu için. Türkiye'den gelen yüklere de yapıyor bazı gümrükler. Onda ülke değiştirmemen gerekiyordu galiba. Böyle bir şeyler vardı. Bir ara yapmıştım çünkü. Tamamen farklı bir ara kapıymış. Patron attı konumları. Slovakya'dan Çekya'ya gireceğim kapı daha önce hiç kullanmadığım bir yer. Zaten Çeki transit geçtim sadece. Zıvardon kapalı iken. Şimdi işin rengi değişti. Çekya'ya yük boşaltacağım. Oradan Polonya'ya. Cuma, hafta sonuna kalıyorum yine. Bakacağım cumartesi günü nasip olursa bugün Macar'a girerim. Romen'i bitirmeme 215 kilometre var. Yani 2,5-3 saat sonra Romen'i bitirmiş olurum. 3 saat sürdüm. 3 saat daha sürerim.
6 saat. Sürüşü 10'a çıkartırım muhtemelen bugün. Macar'da biraz daha fazla ilerlemeye çalışırım. Çünkü hafta sonu 24 yapacağım için 9 ve 10 saat, yani 3 tane 9, 2 tane 10 hakkım yenilenecek. Dolayısıyla yol almış olurum biraz. Cumartesi günü de nasip olursa Slovakya'yı bitirip Çekya'ya girip gümrüğe kadar gitme niyetim var. Olursa, olmazsa olduğu yere kadar gideriz. Çok güzel sonbahar görüntüleri oluşmaya başladı. Yukarıdan tren geçiyor. İzmir'deyken halıları yaptırdım. Onun için de küçük bir video yaparım. Kalıplarını kendim çıkardım. Komple döşemeleri söktüm. Ama orta kısmı benim verdiğim ölçüye göre kesememişler. Villex'ten çok daha ucuza getirdim. Yani şöyle söyleyeyim, 1/3 gibi bir rakama bitti. Hem de çok güzel oldu. Birinci kalite VIP halı. En iyisi. Yani terliksiz yere bastığımda ya da işte sabah uyandığımda ayaklarım hiç üşümüyor. Ya da sürerken, çünkü tabandan bazen terliksiz sürüyorum. Ayağım uyuşuyordu soğukta. Artık o derdim kalmadı. Vallahi çok şiddetle tavsiye ederim. Yani kendi arabasına yaptıracak olanlara. Kalıbınızı kendiniz çıkartın. Çok da öyle zor bir şey değil. Mis gibi kenarlarını da overlock yaptılar. Yani Villex 3 parçaya 2 tane paspas, bir orta, 15.000 lira para istediler. Villex yani neticede. Çok öyle aman aman sıcak tutmuyor ayakları. Bir, ikincisi uzun ömürlü olmuyor. Yani çok kaliteli malzeme kullanmaları lazım. Ona da güvenemiyorsun. Ben 6.000 liraya yaptırdım halıyı. Tabii tanıdığım olduğu için neredeyse maliyetinin bile altına oldu. Şimdi bu orta tarafı güzel yapamadıkları için, daha doğrusu benim kalıba uygun kesememişler. Kesen kişi sallamış, kulaklar yok, kısa kalmış halı.
O da kötü görüntü oluyor. Ben de yani iyisi olacak. Benim yaptığım her şey iyisi olacak abi. Onun için takıntılıyım o konuda. Bu servis dönüşü nasip olursa yeni bir kalıp çıkaracağım. Yani daha doğrusu var olan kalıbı biraz daha şey yapacağım. Uzatacağım ön kısmı. Yeşilin, sarının, kahverenginin bir sürü tonu gözümün önünde şu anda. Ön kameradan siz de görüyorsunuz. Biraz çok sıkıntılı. Köprü ayağı var taştan. Yola çok yakın. Bir de tam karşıdan da tıra yakalandın mı 0'a 0 geçiyor.
17 Ekim Cuma sabahını Romanya'dan sonbahar manzaralarının başladığı bir döneme denk getirmiş olduk. Bu videoyu böyle kapatıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.